Şöyle gün batımında bir sahilde yürümenin keyfi hiçbir şeyde yok. Kestancı köyündeyiz. Kömürü bulan Uzun Mehmet'in köyünde. Fatih Sultan Mehmet bir fermanla birlikte Ereğli'ye 6 adet çınar ağacı göndermiş. Alemdar gemisinin dümenine de geçtim. Türkiye'deki 9 Ayasofya kilisesinden bir tanesi. Şu amforaların büyüklüğüne bakar mısınız? Merhaba, bugün Ereğli'deyiz. Size doğup büyüdüğüm, 18 yıl yaşadığım şehri anlatacağım. Gördüğünüz ev benim büyüdüğüm ev. Şu anda Kestancı köyüne bağlı Uzun Mehmet mahallesindeyiz. Beraber gezelim mi? Benim doğup büyüdüğüm ilçeyi, çocukluğumu, gençliğimi. İleride Kestancı köyü var. Şu gördüğünüz akıllı binalar yoktu. Oralarda kestane ormanları vardı ve biz oraya kestane toplamaya giderdik. Ereğli'de Kestancı köyündeyiz. Kömürü bulan Uzun Mehmet'in köyünde. Uzun Mehmet'in hikayesi çok ilginç ve çok trajik aslında. Kestancı köylü Uzun Mehmet 1820 yılların başında askerliği yapmış. Askerden terhis olurken komutanları onlara siyah bir taş göstermiş ve bu taşı memleketlerine gittiklerinde aramalarını söylemiş. Uzun Mehmet köyüne döndüğünde, yani Kestancı köyüne döndüğünde bir gün değirmene giderken yolda siyah taşlar görmüş. Komutanlarının söyledikleri aklına gelince bu taşlardan biraz toplamış ve ateşe atmış. Yandığını görünce çok heyecanlanmış. Daha sonra bir çuval kömürü sırtlanarak Ereğli'den İstanbul'a kadar yürümüş. İstanbul'da komutanlarını bulmuş, taşları göstermiş. Komutanları bu taşların kömür olduğunu söyleyince çok heyecanlanmış. Uzun Mehmet 2. Mahmut tarafından küllendirilmiş kömürü bulduğu için. Ancak o dönemde Ereğli'nin ileri gelenlerinden bir kişi Uzun Mehmet'in durumunu kıskanmış. İstanbul'da Leblebici Han'da Uzun Mehmet'i öldürtmüş. Şu anda durduğumuz yer Uzun Mehmet için yapılan bir anıt. Kestancı köyünün girişinde bulunuyor. İşte size Uzun Mehmet'in trajik hikayesi. Belki de Uzun Mehmet madenciliğin ilk şehidi sayılır. Ne dersiniz? Şu anda radar mevkisindeyiz. Sanırım Ereğli'nin en yüksek noktası ve Ereğli'nin en güzel manzarasına sahip nokta. Çocukluğumda buraya piknik yapmaya gelirdik ama birazdan göstermeye çalışırım. Artık buralarda villalar var. Çocukluğumda çayırlarında koştuğumuz her yer ev olmuş. Ereğli'nin en güzel noktalarından biri Balıköy'ünden Kandilli'ye giderken Köseağzı plajı. Burada küçük bir tesis var. Yazın burada denize girilebiliyor. Köseağzı plajının üst tarafındaki yolun hemen bitiminde eskiden bir değirmen varmış. Şimdi yıkık durumda. Orası Uzun Mehmet'in kömürü ilk bulduğu yer. Ereğli'nin Balıköy'ündeki tarihi su kemerlerindeyiz. Roma döneminde inşa edilen bu su kemerleri antik kent Herakliye'ye, yani Ereğli'ye su taşıyordu. Cehennem Ağzı mağaralarındayız. Ereğli'nin Yunan mitolojisindeki adı Heraklia. Burası da Cehennem Ağzı mağaraları. Burada 3 tane mağara var. Herkül Kerberos'la burada savaşmış ve savaşı kazanmış. Şimdi mağaraları gezelim. Burası kilise mağarası. Roma ve Bizans dönemlerinde kilise olarak kullanılmış. Bu alanda tabanda mozaikler var.
Umarım Kerberos karşılaşmayız. Dar bir geçitten inerek aşağıya ulaşıyorsunuz. Aşağıda da böyle bir göl var. Üçüncü mağaradayız. Ayazma Mağarası. Burası Roma ve Bizans döneminde kullanılmış doğal bir mağara. Tavanının çekiçle yapıldığı düşünülüyor. Mağaranın içindeki su kutsal sayıldığından buraya Ayazma Mağarası denmiş. Burada atık ağaçlardan, yıkılmış ağaçlardan, ömrü tamamlamış ağaçlardan ürünler yapıyorum. Yani vazolar, ondan sonra kaseler, Nerede? değişik Şuradan değişik göster. yemek, değişik şeyler yapıyorum. Biz şu anda Cehennem Ağzı mağaralarının giriş kısmındayız. Burada atölyeler var. Şuna dokunun mesela, dokunun. Bunlar da porsuk ağacı. Nereden buluyorsunuz ağaçları? Bunları yükseklerden, çalıların arasından kalanlardan, yıkılanlardan, o tür şeylerden yapıyoruz. Bu Cehennem Ağzı mağaralarındaki atölyelerden birindeyiz. Ölmüş deniz atları. Biz bunları kolye haline getiriyoruz. Bunlar yengeç dişleridir. Şu seri dünyada bir tek ben yaparım. Bunlar deniz taşıdır. Çok zor yapılır, zor bulunur. Taşlara şekil veremezsiniz. Atatürklerim sıfır fırçayla nokta çıkar. Sadece saçını çekersiniz. Görselliği başka türlü yakalanmaz. Cemal Bey, sizi tanıyorlarmış. Niye tanıyorlar? Bir anlatın bakalım bize. Türkiye'nin en yaşlı ağacını bulduğumuz için tanıyorlar. Neredeydi bu ağaç? Gümeli beldesi Karatepe yaylasında. Ne ağacıydı? Porsuk ağacı. Porsuk ağacı. Hayvanlarla gezerken, hayvanları otlarken buldum. 7 metre 70 santim dış çevresi. Trabzon Üniversitesi'nden hocalarla buluştuk, görüştük ve geldiler. Ağacın yaşını tespit ettiler. 2016 yılında. Ve ağacın 4112 yıllık olduğu çıktı o an. Şu anda da 4118 yaşında. Dünyanın 5. yaşlı ağacı, Türkiye'nin de en yaşlı ağacı. Merhaba, Orhanlar Mahallesi'ndeyiz. Burada Bizans dönemine ait eski bir kilise var. Bakın. Kurtlar ve incir ağaçları sarmış. Burası kilisenin rahibelerinin kaldığı evmiş. Orhanlar Mahallesi'ndeki Orhan Gazi ya da Orta Cami olarak anılan camideyiz. 1700 yıllık Orta Cami'deyiz. Bizans döneminde kilise olarak inşa edilmiş. Türkiye'deki 9 Ayasofya Kilisesi'nden bir tanesi. Orhan Gazi bölgeyi fethettikten sonra cami olarak kullanılmaya başlanmış. Metre uzunluğunda bir sahil şeridi var Ereğli'nin. Bu sahil şeridinde parklar, kafeler, yürüme alanları, bisiklet yolu bulunuyor. Askeriyenin oradan başlayan bu alan Erdemir'e kadar gidiyor. Bu alan eskiden yoktu. Burada bir demir yolu vardı. Ereğli'den Kandilli'ye giden ve işçileri taşıyan bir demir yolu vardı. Daha sonra Kandilli'nin ekonomisinin küçülmesiyle birlikte o demir yolu atıl hale geldi ve iptal edildi. Sonra bu bölgeyi bundan herhalde bir 20 yıl önce
rehabilite ettiler ve bu güzel alanı oluşturdular. Ereğli'yi yaşını nasıl yapan yerlerden biri bu sahil şeridi. Ben çok seviyorum. Beraber gezelim. Ereğli sahildeki Herkül heykeli. Şöyle gün batımında bir sahilde yürümenin keyfi hiçbir şeyde yok. Ereğli'de limanın oradayız. Burası Çınaraltı bölgesi. Şimdi size o çınarların hikayesini anlatacağım. Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul fethedilmeden önce surları tamir etmek için taş ihtiyacı ortaya çıkmış. Taş ihtiyacını karşılamak için ülkenin dört bir tarafına haber salınmış. O dönemde Ereğli'de de iyi taş ustaları varmış ve Ereğli'den toplanan taşlar İstanbul'a gönderilmiş ve surların onarımında kullanılmış. İstanbul fethedildikten sonra Fatih Sultan Mehmet bir fermanla birlikte Ereğli'ye 6 adet çınar ağacı göndermiş. Bu 6 tane çınar 550 yılı aşkın ömürlerinde tarihte pek çok şeye tanıklık ettiler. Hala da tanıklık etmeye devam ediyorlar. Çınarlardan bir tanesi bu. Ereğli Balıkçı Barınağı'ndayız. Bunlar da Ereğli Limanı'ndaki balık restoranları. Yolunuz buraya düşerse mutlaka uğrayın, bir balık yiyin. Palamut hamsi yer. Bu sene çok palamut oldu ya, onun için hamsi az olur. Bu sene o zaman pek hamsi yemeyeceğiz. Aynen öyle. Marmara'dan gelir ama onun tadı olmaz. Karadeniz gibi olmaz yani. Bir bakayım. Bak burada da iskorpit. Bilir misin bu balığı? İskorpit hiç yemedim. Çarpan asıl. Yeniyor mu bu balık? Yeniyor ama bu temiz dikenleri var. Battığı zaman çok insanın canını yakıyor. Ne kadar balık vardı bugün? 5000 adet 5000 adet. Nasıl saydın 5000 adeti? kasalara, Kasalara göre ortalama. 650 kasa. İyi mi yani? Oo, çok iyi. Bunlar temizliyor. Ağda temizliyor şu anda. Bu arada tekrar oraya istifa edeceğiz. Güzelce gene ayıracağız. Sonra tekrar akşam denize. Dün akşam saat 8'de gittik, daha bak buradayız. Daha eve gitmedik. Ben bekliyoruz. Ereğli Demir Çelik Fabrikası. Ereğli'nin can damarı. Ereğli Limanı'nda Mendirek'teyiz. Yazın bu kayalıklardan denize girilebiliyor. Çocukluğumda ilk yüzmeyi burada öğrendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Balık var mı tezgahlarda? Tezgahlarda var. Çeşit çok. Ne var bugün? Hamsi var, çinekop var, zargan var, palamut var, mezgit var. En çok palamut varmış herhalde bugün. Şu an palamut var. Bir de çinekop var. Hamsi az mı bu sene? Hamsi az bu sene az. Niye? Palamut hamsi yediydi ondan. Sonra ne olur palamuttan Sonradan sonra? çinekop olur. Ondan sonra lüfer olur, hamsi olur.
Hamsi bu sene biraz zor ama. Ya biraz zor ama yine illaki olur yani. Ama çok olmaz ama yine olur. Alemdar Gemisi Müzesi'ndeyiz. Bu gemi Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul'dan vatanseverler tarafından kaçırılan bir gemi. Bölgeye hakim olan Fransızlar gemiyi ele geçirmek isteyince vatanseverler gemiyi karaya oturtmuşlar. O zaman gemiyi bir gezelim. Alemdar, milli mücadele döneminde görev yapan 3 önemli gemiden biri. Alemdar gemisinin dümenine de geçtim. Ereğli Müzesi'ndeyiz. Şu amforaların büyüklüğüne bakar mısınız? Yağmur kaç yaşındasın? 7,5 yaşında, minicik kaldı yanında. Ereğli sokakları, buradan sahile doğru gidelim.